Merhaba dostlar, ben Ozan. Biliyorsunuz asgari ücret açıklandı. Bu videoda asgari ücretle alınabilecek en iyi 3 telefondan bahsedeceğim. Bu videoyu daha fazla kişiye ulaştırmak için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bunun dışında 2024'ün en iyi telefonlarını seçtiğim ayrı bir videoda yapmayı düşünüyorum. Ama sizce bu video gelsin mi? Gelsin diyorsam mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu telefonların hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan alabilirsin. Asgari ücretli bir telefon alacağız. Burada seçim yaparken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani burada da benim birinci önceliğim kesinlikle uzun ömürlülük. Hem güncelleme desteği hem bataryası hem de kamerasıyla genel anlamıyla dengeli. Performans olarak da bu fiyatlardaki en dengeli cihazlardan Galaxy A55'i görüyoruz. Tasarımda Galaxy A54 ile yakın olsa da önemli farklar var. Malzeme kalitesi ciddi anlamda artmış durumda. Galaxy A55 alüminyum çerçeveler ve Corning Gorilla Glass Victus'la korunan cam bir arka kapakla geliyor. Daha köşeli net tasarımıyla da elde tutması daha kolay bir cihaz olmuş. 8.2 mm kalınlık, 213 gramlık ağırlığıyla çok kalın değil ancak metal kasadan dolayı biraz ağır bir cihaz olduğunu da belirtmem gerekiyor. Renk seçenekleri de A54'e oranla daha canlı diyebilirim ve gerçekten tasarımsal açıdan baktığımda orta segmentte premium hissiyatı veren en iyi telefonlardan biri. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 390 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve HDR10 Plus gibi üst düzey teknolojiler de bu ekranda var ve 1000 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Burada Exynos 1480'i görüyoruz ve bu işlemcinin A54'e oranla en büyük artısı GPU tarafında. Burada AMD'nin geliştirdiği X-Clips 530 GPU'yu görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamerada 5 megapiksellik makro çekim kamerası. 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Yazılım deneyimi, arayüz performansı ve güncelleme desteğiyle orta segmentin en uzun ömürlü telefonu diyebilirim. İkinci sırada özellikle işlemcisi ve ekran kalitesiyle öne çıkan, hatta işlemci olarak bu fiyat bandında hiçbir rakibi olmayan ve aldığınızda uzun yıllar kullanabileceğiniz benim favorilerimden Poco X6 Pro'yu görüyoruz. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde ayrışıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık ve 198 gramlık ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.7 inç Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.300.000'i görebiliyorken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performans anlamında rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en üst ayarlar 60 FPS rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4K 30 FPS'te de videolarda hem IS hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde adeta yağ gibi akıyor. Oldukça akıcı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli hoparlörleri görüyoruz. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. Üçüncü sırada her anlamda düşündüğümde bence asgari ücretle alınabilecek en mantıklı cihaz Honor 200'ü görüyoruz. Tasarımsal olarak gayet şık ve boyutuna oranla ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus, 6.7 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, DCI-P3 renk uzayı ve HDR desteğiyle birlikte geliyor ve bu ekran 4000 nit maksimum parlaklığıyla diğer rakiplerinden ayrışıyor. Donanımda Snapdragon 7 Gen 3'ü görürken 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile birlikte geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda da 60 FPS'i rahatlıkla görebiliyoruz. Kamera kısmı
kısmında arkada üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 diyaframa sahip. Ana kameramız 50 megapiksel f1.9 ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 50 megapiksellik telefoto kamerası. Ön tarafta da yine 50 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Video kısmında 4K 30 FPS OIS ile beraber güzel videolar çekebiliyoruz. 5200 mAh batarya ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 14 ve MagicOS 8.0 ile gelirken maalesef suya ve tuza karşı herhangi bir dayanıklılığı yok. 8 GB RAM 256 GB'lık modeli 17.000, 12 GB RAM'li modeli de 21.000'e alınabiliyor. 12 GB'lık modeli de 21.000'e alınabiliyor. Bu fiyatıyla gayet mantıklı bir cihaz diyebilirim. Uzun vadeli kullanacaksanız 12 GB RAM daha mantıklı. Bunların dışında benim için kamera performansı birinci öncelik ise S23F'yi görüyoruz. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2x panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Dostlar, en önemli kısım hangi telefon kime göre onu anlatayım. Eğer benim için birinci odak performansa bu noktada tartışmasız X6 Pro'yu alırdım. Eğer telefonda birinci odağım gündelik kullanım, malzeme kalitesi ve güncelleme desteği ise Galaxy A55 en mantıklı seçenek diyebilirim. Honor 200'de özellikle ekran kalitesi ve kameranın fotoğraf tarafında ayrışıyor. 20.000 bandında da benim favorim diyebilirim. Ve ek olarak dördüncü cihaz S23Fe. S23Fe'de amiral gemisi kameraları ve performans anlamında gerçekten mantıklı bir telefon. Ama şu an için S24Fe ile fiyat farkının çok az olduğunu düşündüğümde bana sorarsanız S24Fe'ye zorlamak daha mantıklı. Fakat asgari ücreti üst limit belirlediğimiz için S23Fe de değerlendirilebilir. Kanalda uzun kullanım testi de var. Ona da bakabilirsin. Açıkçası asgari ücretle de bu piyasada alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Eğer bir telefon alacaksanız bence vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü bu fiyatlar burada kalmayacak. O yüzden ertelemeyin. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için de videoyu beğenmeyi ve alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.